İGA CEO'su Kadri Samsunlu'yla birlikteyiz. Hoş geldiniz Kadri Bey yayınımıza. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, geçmiş dönemlerden biraz daha boş bir haldeyiz tabii. Havalimanı özellikle büyük olması nedeniyle de ama gelirken kapının önünde gördüm oldukça da yolcu vardı aslında. Talep artıyor galiba. Yolcu durumu ve uçuş sayısı anlamında baktığımız zaman son durum nedir? Türk Hava Yolları 1 Haziran itibariyle yurt içi uçuşlara başladı. Bu uçuşlarda şu an 4 şehirle İstanbul arasında yapılıyor. Günde bir sefer olarak icra ediliyor. Doluluk oranları da yaklaşık olarak uçaklarda 70-80 civarında yolcuyla gidiyor uçaklar. Bu başlangıç için olumlu bir rakamdır. Çünkü 1 Haziran'dan bir gün önce 15 tane şehirde, biz de İstanbul'da evlerimizdeydik. Ertesi gün seyahat serbestliği başladı. Okul dönemi de devam ediyor. Bir de tabii Türk Hava uçakların en önemli avantajı çok sık seyahat edebilmenizi, gün içinde seyahat edebilmeniz mümkün oluyor. Şu an Türk Hava Yolları bir uçuş yapıyor mesela Ankara'ya. Ancak o saat size uyuyorsa geliyorsunuz havalimanına. Ama Perşembeden itibaren daha sefer sayısını artıracaklar. Daha fazla lokasyona uçmaya başlayacaklar İstanbul'dan. İnşallah ayın 10'undan sonra da yurt dışına açmayı düşünüyorlar. Evet, şimdi tabii herkes için yeni normal, yolcular için de yeni normal olacak. Alışkanlıklarımız da değişecek. Şu anda sokakta yürürken bile belki değişti ama burada daha da dikkatli olacağız Evet. belki. Kapıdan girişten uçağa gidinceye kadar hangi önlemler alındı? Neyle karşılaşacak yolcular? Ve tabii şunu da sormak isterim. Şimdi zaten büyük bir havalimanı ve bizim için bayağı bir süre geçerdi girişten uçağa gidinceye kadar. Şimdi bu süre artacak mı? Ee, Şimdi bu yaşadığımız korona krizi bir korku krizi. Yani geçmişte yaşanmış finansal krizlerden dolayı havacılık sektörünün etkilenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Hatta dünya ekonomileri koronavirüsünden önce oldukça iyi bir ivme içindeydi. Türkiye'de aynı tür süper bir performans gösteriyor. Zaten bunu ilk çeyrek büyümesinde de gördük. Bu korku krizi olduğu için, korku faktörü öne çıktığı için burada yolculara gerekli olan konforu ve güveni vermeniz gerekiyor. Onun için biz havalimanında, terminalimizin içinde bir sürü koronaya karşı önlem olan aksiyonu almış durumdayız. Bu kapıdan başlıyor. Yani havalimanının kapısından başlıyor. Buraya gelirken buradan giderken veya gelirken kullanacağınız otobüslerde ve taksilerde hem çalışanın hem de yolcunun emniyetini sağlayacak önlemler alınmış durumda. Hijyendir, temizliktir, sosyal mesafedir. Şimdi gerçi esnetildi son birkaç gün içinde ama onlar bütün çözümleri kendi operasyonlarına eklediler. Sadece havalimanına uçan yolcular ve çalışanlar girebiliyor. Onun dışında refakatçi statüsündeki kişileri gidiş katına da geliş katına da almayacağız. Bunda da amaç havalimanı terminal içindeki kalabalığı daha az tutmak için. İçeri girdikten sonra termal kamera var. Sıcaklık, vücut ısısını ölçmek için. Biliyorsunuz bunun en önemli indikatörlerinden biri vücut ısısının 37,5'un üstüne çıkması. Böyle bir durumda bir yolcunun veya bir kişinin içeriye girmesi durumunda terminalin özel bir odalar var. O odalar alınıp Hudutlar ve Sahiller Genel Müdürlüğü'ndeki doktor arkadaşlarımız yolculara durumunu tespit edecekler ve ona göre seyahate devam etmesine veya havalimanından çıkmasını kararını verecekler. X-ray'lerde bavulların ve çantaların koronaya karşı temizlenmesi ilgili ultraviyole teknolojisiyle ekipmanlar geliştirdik. Bunları biz paydaşlarımızla beraber planladık ve onlardan bir tanesini şu an burada kullanıyoruz. Daha fazlasını da önümüzdeki günlerde havalimanımıza koyacağız, ekleyeceğiz. Check-in'lerde sosyal mesafeye izin verecek, 1,8 metre izin verecek bir dolu bir boş sıralama. Bütün check-in bankolarında çalışan arkadaşlarımızın da sağlığını düşünerek plexiglass siperlikler. Onun arkasında her check-in kontuarından bir kişi check-in yapabilecek. Böylelikle 2 kişi yan yana
sıralanmayacaklar. Daha sonrasında bütün yiyecek içecek alanlarında sosyal mesafeye uygun masa düzenleri kuruldu. Bütün koltuklarda 1,8 metreyi oluşturacak şekilde bir boşluk oturma yasakları yerleştirdik. Bizim havalimanımız tabii çok büyük olduğu için biz bu sosyal mesafe kuralına çok rahat bir şekilde uyuyoruz. Burası dünyanın en büyük terminali. Onun için biz burada bugün değil, bütün yaz dönemine gelecek talebi bu sosyal mesafeyi koruyarak rahat bir şekilde yönetebileceğimizi düşünüyoruz. Şu an arkanızda duruyor. İşte bugilerde bile oturan insanların arasına plexiglasslarla ayırmış durumdayız. Tuvaletlerde de aynı önlemler alındı. Temizleme sıklıkları çok arttı. Her yerde el dezenfektanları var. Görmüşsünüzdür. 500'den fazla el dezenfektanı var. Daha fazlasını da getireceğiz eğer gerekli olması durumunda. Buradaki bütün aldığımız aksiyonlar esasında yolcuya, yani bu havalimanına geldiği noktada korona ile ilgili olarak eğer bizim koyduğumuz standartlara uyum gösterirlerse hiçbir risk olmadığını söylüyoruz ve çok bunun da arkasındayız. %100 taze hava veriliyor bu terminale. Yani buradaki havayla dışarıdaki havanın hiçbir farkı yok. İçerideki havayı dışarıya atarken %100 kirlenmiş havayı dışarı atıyoruz. Hiçbir şekilde bir recycling olmuyor burada havalimanında. Bu şekilde de durmuş bir çarkları yavaş yavaş döndüreceğiz ve bu dönecek. Benim bundan şüphem yok. Çünkü korona bizim hepimize hiç yaşamadığımız haftalar yaşattı. İşte evlerden çalışma başladı. Hafta sonları sokağa çıkma yasağına uyduk. Ama globalleşmiş bir dünyada bu çok sürdürülebilir bir yaşam stili değil. İnsanlar gerek iş için, gerek tatil için seyahat etmek ihtiyacı içinde. Ben bunu kendi ailemde görüyorum. Benim eşim de yani bir yurt dışı açılsa veya Türkiye'de diğer uçuşları daha sık olsa ve tabii çocuklar da okullar kapandıktan sonra tatile gitme ihtiyacı hissediyor. Bu herkes için geçerli. Ben bu sabah Havalar da ısınınca. Aynen, havalar da bu sabah bir Alman gazetesiyle konuştum. Oradaki kişiler de ya başlasın da biz de İstanbul'a gelmek istiyoruz Temmuz'da falan diyorlar. Ondan dolayı bugün itibariyle havalimanı da hazır. Hava yolları da buna çok net bir şekilde hazırlar. İşte belli bir kontrol içinde herkesi uçağa alacaklar. Bekleme alanlarındaki sosyal mesafeyi onlar da takip ediyorlar. Ve uçakların içinde de şu anki sıklıkta da zaten bir dolu bir boş şekilde oturmak mümkün. Ama yarın inşallah talep artarsa da uçakların içinde de bir koltuk boş bırakmadan oturmaktan hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. Çünkü uçakların içinde neredeyse bir hastanenin ameliyathanesindeki filtre ve havalandırma sistemleri vardır. Ondan dolayı yolcuların da bundan çok çekinmemesi lazım. Uçaklar da havalimanları esasında oldukça emniyetli yerlerdir. Peki şimdi siz az önce Almanya'dan gelmek isteyenler dediniz. Ben de şunu sormak isterim. Evet. Şimdi daha çok aslında Türkiye'dekiler bunu merak ediyorlar. PCR testi yapılacak mı yurt dışından gelenlere? Türkiye tabii bu korona sürecinde sağlıkta çok değil müthiş bir başarı elde etmiştir. Son yıllarda yapılan bütün yatırımların da faydasını görmüştür. İşte şehir hastanelerinde yani burası gibi yepyeni hastaneler, yepyeni acil odaları ve kullanılan ekipmanlara dikkate aldığınız zaman bir de tabii çok ciddi bir hazırlıkla, ciddi bir plan dahilinde bu süreci yönettik ve buradan hakikaten yüzümüzün akıyla ülkemize en az şekilde sıkıntı yaratacak bir noktada bulunuyoruz. Türkiye bundan sonra normalleşme sürecinde kendi ülkesini dışarıya açma konusunda en hazır bir ülke olarak görüyorum ben. Buna da şaşırmamak lazım çünkü Türkiye bir turizm ülkesi. Turizm yılda 45 milyon turistin geldiği bir ülkede biz kapılarımızı yaz döneminde kapalı tutalım. Neden? İşte dışarıdan gelen riskler ülkemize girmesin gibi bir pozisyonlama zaten ekonomik olarak da mantık olarak da bir geçerliği yok. Ama tabii bu başardığınız sağlıkta başardığınız önlemleri de tehlikeye atmamak lazım. Onun için Sağlık Bakanlığı yurt dışından gelip Türkiye'ye girecek herkese, bakın Türkiye'de yabancı, PCR testini mecbur kıldı. Bunun amacı ne? Dışarıdan gelen kişilerin ister bizden olsun veya yabancı olsun
riski varsa, yani korona pozitifse halka karışmasını engellemek. Ve böylelikle de Türkiye'de bugüne kadar yapılmış olan başarılı da tehlikeye atmamak. Halkın dışarıda normal yerli halkın, yani Türklerin de bu gelen turistlerden dolayı bir rahatsızlık hissetmemesi. Bu amaçla Sağlık Bakanlığımızla beraber bu havalimanının içinde şu an bir laboratuvar yapılmış durumda. Biz bu laboratuvarda eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı'yla beraber kurduğumuz alanda 50 kişiyi aynı anda burunlarından ve boğazlarından test örneklerini alabileceğiz. Ondan sonra Sağlık Bakanlığı hemen test alanın arkasındaki laboratuvarında bunları inşallah ortalama 2 saat içinde korona sürecinden geçirecek, yani test sürecinden geçirecek ve gelen kişinin korona yönden artı mı olduğu, negatif mi olduğu, pozitif mi olduğunu belirleyecek. Ve bu şekilde de biz gönül rahatlığıyla kimin hangi şartlarla Türkiye'ye gireceğini bildiğimiz için de kapılarımızı hem iç turizme hem dış turizme hem de Türklerin de dışarıya gidip gelmesine imkan veren bir noktaya getirmiş olacağız. Bu sadece İstanbul Havalimanı'nda değil, Antalya'da da uygulanacak. Aynı şekilde turistin, yani yabancının geldiği her alanda bu testler yapılarak yolcular Türkiye'ye alınacaklar. Bunun için özel bir dinlenme bölümünüz de olacak herhalde, değil mi? 2 saat bekleyeceklerine göre. Şimdi Ve nasıl geri dönecekler tabii de? Şimdi yine büyük havalimanı olduğu için biz burada gelen trafiği her şekilde yönetebiliriz. Yani ülkeler bazında da yönetebiliriz. Çok riskli bir ülkeden gelen uçağı havalimanının bambaşka bir tarafına alabiliriz. Daha az riskli yerden gelen uçakları da başka bir yerde toplayabiliriz. Ama bu laboratuvar ve bekleme alanı şu an bizim operasyonlarımızda dış hatları da operasyon da yapacağımız iskelede yaklaşık olarak 10 tane uçağı aynı anda yolcu gönderebileceğimiz bir alanda planladık. Yani orada yeteri kadar bekleme alanı var. Oralara yiyecek içecek alanlarını da oluşturduk. Normal işte ihtiyaçlarını görecekleri, tuvaletleri, mescitleri, her şey hazır orada. Sadece bir 2 saat orada bu testin sonucunu bekleyecekler. İşte orada vakit geçirmeleri için de televizyon ve bazı yayınları da planlıyoruz. Peki virüs çıktı diyelim. Allah korusun, ama çıkarsa ne yapacağız? Biz mi bakıyoruz yoksa geri mi gönderiyoruz? Şimdi gelen yolcu zaten bunu bilerek gelecek. Yani biz Türkiye'ye gittiğinde bir Covid testinden geçeceksin ve bu Covid testinin sonucu pozitif çıkarsa sen Sağlık Bakanlığı kontrolünde karantinaya alınacaksın. Bunu bilerek gelecek. Şimdi normalde herkes şunu düşünebilir. Ya uçağa koyup geri göndereceğiz. Şimdi bunlar ağırlıklı olarak pasaportunda, ülkeye giriş vizesinde sıkıntı olan yolcular için inat yapılır. Bu süreçte değil ama daha çok biz kendi içimizde yöneteceğimiz bir noktada olacak gelen yolcuların test sonuçları. Burada önemli olan noktada şu: Sağlık Bakanlığı bir alternatif olarak da, eğer buna daha tam karar vermediler ama son seyahatten 24 saat önce kendi ülkesinde alınmış bir testin de sonucunu kabul edebilir. Pozitif kabul edebilir. Bu konuda bir karar verilmedi. Eğer yani diyelim ki gelmeden 24 saat önce siz Sağlık Bakanlığı'nın kabul edeceği bir kurumdan Covid testini yaptınız kendi ülkenizde ve orada negatif olduğunu getirirseniz onları da kontrollü bir şekilde ülkeye girmesine izin verebilir. Bu hala karar verilmedi ama bu da bir masadaki çözümlerden bir tanesi. Ama en önemli şey şu: gelen kişi nerede olacağını bilecek Türkiye. Yani yabancı geldi, İstanbul'da hangi otelde kalıyor, hangi evde kalıyor, nasıl ulaşılır, hangi kontak numarası da kendisine veya yanındaki ev sahibine, otele ulaşılır gibi tüm detayları verecek. Yani yarın bir gün o kişiye ulaşmak gerektiği zaman Türk Devleti bilecek nerede olduğunu o kişinin. Ve bu şekilde sınırlarımızı yavaş yavaş açacağız. Evet, şimdi aslında az önce Almanya örneği vermişken oradan devam edeyim. Çünkü bir yandan da turizm sezonu başladı ve özellikle Almanya'da yaşayan Türklerin çok fazla Türkiye'ye gelme isteği var. Almanya ise önce Schengen bölgesinde bir açılış yapıyor, seyahat yasağını kaldırıyor. Bununla ilgili görüşmeler var mı? Şimdi görüşme muhakkak var. Hı hı. Yani bir kere size gelen bir şey var mı? Şimdi biz bu görüşmeler tabii devletimizin en üst düzeyindeki yöneticilerimiz tarafından yapılıyor. Hı hı. İşte Dışişleri Bakanımız, Turizm Bakanımız, bütün devletin kurumları
Avrupa ile temas halindeler. Yani bunu biliyoruz. Çünkü biz diyoruz ki biz sizle artık kapılarımızı açıp karşılıklı olarak yolcu transferine, yolcu hareketine başlamak istiyoruz. Biz bunu Türkiye olarak açık açık söylüyoruz. Şimdi Avrupa topluluğu da Almanya'da tabii oranın en önemli, en güçlü üyesi olarak şöyle bir noktada görünüyor. Yani biz önce bir kendi 31 ülkeyle başlayalım. Bu 31 ülke işte 27 tane Avrupa topluluğu üyesi artı İngiltere artı İzlanda, Norveç ve Liechtenstein. Biz böyle bir kendi kendimizi açalım. Ondan sonra önce bir Batı Balkanları alalım içimize. İşte Bosna'dır, Arnavutluk'tur, Makedonya'dır. Peki ve oradan o cümle bitiyor. Yani Türkiye'nin nerede olduğu şu an çok görünmüyor. Belirtmiyorlar da bunu. Şimdi bunu tabii kendi içinde bir ekonomik bir mantığı var. Çünkü Türkiye, İspanya, İtalya, Yunanistan'a net bir şekilde turizmde rakip bir ülke. Biz tesis olarak, coğrafya olarak, kendi doğamız olarak, tarihimiz olarak bu ülkelerden çok üstün özellikleri olan bir ülkeyiz. Çok net bir şekilde onun için 45 milyon turist çekebiliyoruz dünyanın her yerinden. Bu süreci biraz Avrupa yani biraz korumacı mı gitsek acaba gibi bir duruş görüyorum ben Avrupa'da. Bugün ben Almanya gazetesine aynısını söyledim. Yani siz bunu diyorsunuz da sizin ülkenizde veya sizin kıtanızda çift pasaportlu bir sürü Türk var. Yani bunların Türkiye'ye gelmesini nasıl engelleyeceksiniz? Bunlar her yaz Türkiye'ye geliyorlar. Veya kendi vatandaşınızın Türkiye'ye gelmesini niye engellemeye çalışıyorsunuz? Bizim yani sağlık açısından bizim açıkladığımız rakamlarda bir farklı bir görüşünüz varsa bunu ortaya koymanız lazım. Ve onlar da ya bu konuda tabii çok cevap verilebilecek bir şey değil. Yani niye 31 ülke oluyor? Yani 31 ülke diyorlar. İşte bir üyesi Yunanistan bazı ülkeleri açmayacağını açıkladı. Ülkesini şu an işte İspanyollara, Fransızlara açmayacağını açıkladı. Burada bizim net bir şekilde devletin her kademesinde Avrupa'ya şu mesajı veriyoruz ve vermeye devam etmemiz lazım. Hatta biraz böyle bağırmamız lazım şeyimizle yani kendi profesyonelliğimiz içinde. Koronavirüsünden önce dünyadaki havacılık sektörü hangi kurallarla işliyorsa, çalışıyorsa açılmaya başladıktan sonra aynı kurallarla çalışması lazım. Siz bu kuralları o ya da bu sebeple biraz yontmaya başlarsanız o korumacılığa girer. Bu korumacılığa girdiği dünyada da siz o zaman işte İstanbul Havalimanı'na, Türk Hava Yolları'na, Antalya Havalimanı'na kötülük yapmaya başlarsınız. O zaman bu konu sağlıktan çıkar, ekonomik olarak ülkelerin birbirleriyle avantaj savaşına girmesine getirir olayı. O da hiç doğru bir şey değil. Çünkü biz Avrupa topluluğunun dışında bir ülke değiliz. Gümrük birliğimiz var. Bizim en büyük paydaşımız. Milyonlarca insanımız orada yaşıyor. Ondan dolayı ben burada Avrupa'nın hakikaten dürüst ve açık bir şekilde Türkiye'ye hak ettiği şekilde sınırlarını açması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuda da biz çok ciddi anlamda hepimiz bastırıyoruz. Bakın Türkiye'de yapacak işimiz kalmadı bizim. Havalimanlarımız hazır, hava yollarımız hazır, devlet hazır. O zaman tesisler hazır. Bütün turizmin parçaları olan işler için hava yolu, havalimanı, otel, restoran, incoming yapan otobüs bunun standartlarını koydu. Herkes buna uygun olursa sertifika veriyor. Biz de bu sertifikayı aldık. O zaman niye bu kapı kapatılıyor? Ondan dolayı çok önemli bu sınırların açılması. Biz hazırız. Herkesin de hazır olması lazım. Yani öyle biz 31 tane üyeyle başlayalım. Ondan sonra duruma göre Türkiye'yi alırız. Buna bizim hakkımızdır bize böyle bir şey yapmamaları. Ve bunu da talep etmeye devam etmemiz lazım. Şimdi bu dönemde Türkiye sağlık açısından çok önemli bir mücadele verdi ve bunu da bunun hakkını teslim edenler de çoğunlukta ve bu da aslında önümüzdeki dönemde turizmi özellikle de sağlık turizmini çok etkileyecek gibi görünüyor. Pek çok raporda da Türkiye'nin hem konumu açısından hem de bu verdiği korona dönemindeki verdiği mücadeleyle birlikte parlayan yıldızlardan birisi olacak deniliyor. Siz havacılık sektörüne baktığınız zaman o fotoğrafta yerinizi nerede görüyorsunuz? Şimdi sağlık turizminin büyümesinden biz de nemalanıyoruz. Çünkü o insanlar Türkiye'ye gelip giderken bizim havalimanımızdan giriş çıkış yapıyorlar. Çünkü birçok sağlık tesisi İstanbul'da bulunuyor. İstanbul çok rahat ulaşılabilir bir nokta. Ondan dolayı sağlık turizminin büyümesini biz de çok büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Yani
burada saç ektirenden işte gelip başka tedaviler yapmış yolcuları da biz yani açıkken bol bol havalimanımızdan geçerken takip ediyorduk. Bunun artması lazım. Havacılık noktasına gelirsek de şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye bir ağırlıklı olarak servis ekonomisi olan bir ülke. Biz bir servis ekonomisindeki bir oyuncuyuz. 2000'li yılların başında neredeydik? Şu an neredeyiz? Çok ortada. Yani 35 milyon yolculardan biz 220 milyon yolculara geldik. Havalimanı sayımız 26'dan 56'ya çıktı. Şu an özel sektör, yani bir özel sektör grubu oluşmuştur Türkiye'de. Havalimanı işletme tecrübesinden işte TAV'dır, işte Dalaman'ın YDA'dır. Burada şimdi bizim ortaklarımızın kurduğu İGA'dır. Şimdi bunu niye yapıyoruz? Altyapı ve üst yapı yapma yönünde zaten yeteneğimiz olduğunu gösterdik. İşte bu havalimanı bunun en güzel örneğidir. Yani 42 ayda yapılmış. Dünyanın en zor doğa şartlarında yapılmış ama tıkır tıkır çalışan bir tesis çıktı buradan. Burayı tamamen Türklerin kurduğu bir işletme yönetiyor. Bizim bu havalimanının bir numaralı kullanıcısı Türk Hava Yolları zaten son 20 yılda nerelerden nerelere geldi. Uçak sayısında, uçtuğu ülke sayısında ve dünyadaki yerinde. Şimdi de kargoda da daha da hızlı bir şekilde öne doğru çıkıyor. O zaman turizm ülkesisiniz. 85 milyon nüfusunuz var. Yani her parçası var bu ülkenin. Lokasyon olarak diğer hub'lara göre, mesela Dubai'ye göre, Katar'a göre ciddi olarak bir avantajlı bir pozisyonunuz var. Çünkü 3-4 saat mesafede yüzlerce lokasyona, 60-70 tane ülkeye ulaşma şansınız var. Bu durumda biz, yani şöyle görüyorum ben, evet film durdu ama bu film başladıktan sonra da aynı hızla biz devam edeceğiz ve benim beklentim Türkiye'nin bundan daha kazançlı çıkacağı. Çünkü bu zayıf talep, yani havacılığa olan zayıf talep, zayıf oyuncuları çıkartacak oyundan. Ve otomatik olarak bir konsolidasyon olacak. Bu konsolidasyonda da güçlü olan ayakta kalır. Bizim hava yolumuz, Türk Hava Yolları da inşallah bu süreçten çok daha güçlenerek kendisine rekabet olan bazı rakiplerinin artık piyasada olmayacağı için çok daha hızlı bir şekilde büyüme planlarını hayata geçireceğini göreceğiz. Biz Türkiye olarak veya İstanbul Havalimanı olarak da zaten altyapımız, üst yapımızda dünyanın en yeni altyapı ve üst yapısına sahip ülkeyiz biz havalimanları açısından. Turizm şu an belki bir sene yavaş gidecek ama gelecek sene bekleyen talep hızlı geri gelince buraların hepsi bıraktığımız yerden alıp devam edeceğiz. Yani ben çok önümüzün açık olduğunu, yani Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl içinde havacılıkta dünyanın ilk 10 ülkesinden biri olması konusunda kesin görüyorum yani. Peki bu tabii ara verdiğiniz bir dönem, evdeydik ama hani evde kalmak aslında pek çok sektör için iyi de olmadı. Siz baktığınız zaman bilançolarınıza nasıl bir etki gördünüz ve tabii gelirlerinize, borç ödemenize nasıl yansıdı bu? Şimdi tabii biz 18 Mart'tan itibaren 27 Mart'a kadar sıfırlanan bir trafikte 2 aydır neredeyse sıfır gelirle gidiyoruz. İşte çok limitli sayıda tali uçuşu ve kargo uçuşu dışında bizim bıraktığımız seviyelerin tek yüzdeli oranlarındayız şu an. Burada tabii bizim bir sürü gelirimiz var. Yani bir yolcu gelirimiz var. 2 yolcunun havalimanındaki harcamalarından aldığımız kira gelirlerimiz var. Hava tarafı gelirlerimiz var. Biz şimdi bunları 2 aydır tabii hiçbirine erişemiyoruz. Bu krizden çıkış senaryosuna göre finansallarımızın tabii artık yavaş yavaş yukarıya doğru çıkacak gelir olarak önümüzdeki aylarda. Biz tabii bu durum gerçek anlamda bir olağanüstü bir dönem. Bu olağanüstü dönem sıfıra indiğiniz bir iş, yani olağanüstü dönemlerde mesela iş hacminiz %30 falan düşerse normal bankalar açısından bu hakikaten bir olağanüstü dönemdir. Biz burada %99 aşağı düştük belli aylarda. Ondan dolayı bu olağanüstü dönemi bankalarda biz de karşılıklı oturarak geçmek zorundayız. Çünkü biz ürünümüzden eminiz. İstanbul Havalimanı doğru bir projedir.
İstanbul Havalimanı Türkiye'nin geleceğinde katma değer yaratılması yönünden üstüne düşeni yapacaktır. Burada bir köprüye ihtiyaç var. Yani şu an itibariyle su akmıyor. Bizim Karşıyaka'ya geçecek kadar, yani normal gelirlerimizin yeterli noktaya gelene kadar biz de bankalarla konuşarak bu süreci yönetmek zorundayız ve bunu da yönetiyoruz. Çünkü bankalar sonunda şuna bakar. Senin yaptığın proje borcunu öder mi? Bizim 25 senemiz var. Bizim kredilerimizin vadesi 10 sene. Yani normal olarak bizim krediler bittikten sonra bir 15 senemiz daha var. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu 10 senede ödemezsiniz de 11 senede ödersiniz. 11 senede ödemezsiniz de 12 senede ödersiniz. Ama ödersiniz borcunuzu. Bu proje kendi borcunu çok rahat bir şekilde ödeyecek. Bu proje kendi içinden bir değer çıkartacak. Yani şirket değeri çıkartacak. Onun için proje doğruysa, yönetimsel olarak da bir risk yoksa, bütün dünyayı herkes etkileyen bir krizde kalkıp bankalarda çok acele etmezler böyle konularda. Projeyi desteklerler. Biz de bu konuda hep temastayız. Yani kendilerinden her ay raporlarımızı göndeririz. %99 küçüldüğümüzde de gönderdik raporlarını. Onlarla sürekli temasımız devam ediyor profesyonel seviyesinde. Şirketimizin ortakları da tabii ki Türkiye'de çok büyük iş yapan kurumlar. Onlar da her zaman bütün işleriyle beraber bizim havalimanımızla ilgili de bilgi veriyorlar. Yani bunlar olur iş hayatında. Yani bu boyutta olmasını beklemiyorduk ama yani iniş çıkış olur ama böyle sıfırlamayı beklemiyorduk ama çıkılır bunlardan. Peki eskiye ne zaman döneriz sizce? Eski normal değerlere? Şimdi eski Yani 2020'yi tamamen kaybedilmiş olarak mı görüyorsunuz? 2020 tabii ciddi darbe yediğimiz bir senedir. Yani 2020 yılında biz 2019 hacminin %50'sini yakalayabilirsek yani iyi bir performans göstermiş oluruz. 2019 yılında bir Türkiye İstanbul Atatürk Havalimanı ile beraber 68 milyon yolcu geçmiştir İstanbul'dan. Biz 34-35 milyon tutturabilirsek 2020 yılında yani iyi bir performans. Yani şu an görünen şartlarla bunu söylüyorum. Ama bakın tekrar bir şey söyleyeyim. Eğer yarın korona ile ilgili ilaç bulunursa veya aşı bulunursa veya koronanın güç kaybedip mutasyona uğrayıp artık insanın kendi bağışıklık sistemiyle yenebildiği bir noktaya gelirse o zaman normalleşme çok daha hızlı olacaktır. Benim söylediğim bunların hiçbirinde gerçek anlamda bir iyileşmenin 2020'de olmayacağı senaryosudur. Çünkü bu demin söyledim bu bir korku faktörü var burada. Bu korku faktörü de sağlığınızdan dolayı endişelisiniz. Bu endişe kalktığı bir noktada bekleyen talep geri gelecektir. Ama bu gelmediği bir dünyada biz 2020 yılında %50 ile kapatırız. Yani 34-35 milyonla kapatırız. Zaten 12,5 milyon şu ana kadar yapmıştık ilk 2 ayda. 2021'de de en geç 2021 sonuna kadar 2019 seviyesini yakalarız diye düşünüyorum. Yani yani o söylenen 2023, 2022'den önce dünya kendine gelemez senaryosuna çok şey yapmıyorum yani. Çok bu arada 3. pist 18 Haziran'da açılacak tüm bunlara rağmen. Evet. Bir farklılık var mı? Hayır. Yani 3. pist de durum şöyle. Biz zaten Mart ayında pistin neredeyse büyük bir kısmını bitirmiştik. Kriz geldi diye durmamız zaten ekonomik değil. Çünkü binlerce insan çalışıyor pistte. Bizim bir de devletimize karşı olan yükümlülüğümüz var. Bu pisti bitirmemiz gerekiyor. Ondan dolayı biz aynen devam ettik. Her tarafta belli tasarruflara gittik ama 3. pist inşaatında hiçbir tasarrufa gitmedik. Ne insan kaynağını düşürdük ne projenin takviminde bir gecikmeyi kabul ettik. 18'inde yani 18 Haziran'da bugünden işte 15 gün sonra pistte ilk uçak inecek. Ondan sonra terminalimizin doğu tarafında da 3. ana pistimiz ama havalimanındaki 5. pistimizi bitirmiş olacağız. Ondan dolayı da çok mutluyuz. Peki şimdi genel aslında havacılıktan da bahsettiniz. Pek çok şirket de devre dışı kalacak belki bu dönemde dediniz. Havalimanları olarak da bir karşılaştırma rica ederim. Çünkü Londra Heathrow'un CEO'su geçtiğimiz günlerde sosyal mesafe zor ve imkansız bundan sonra diyor. Bu mesafeyi koruyamayan havalimanları bir de her mesafeye açık bir havalimanı diye bakarsak karşılaştırması Türkiye'nin bu anlamda fırsatı daha çok öne çıkar mı? Sektör olarak yani havalimanları olarak sosyal mesafenin çok uzun süre uygulanmaması konusu
kabul etmemiz gereken bir gerçek. Niye? Çünkü havalimanlarının belli bir büyüklüğü var. O büyüklüğü, fiziksel büyüklüğü de artıramayacağınıza göre Heathrow'un da söylediği, diğer havalimanlarının da söylediği bir gerçek. Yani bana 1,5 metre mesafe koy, işte insanlar bu şekilde havalimanı içinde hareket etsin dediğiniz dünyada hedeflenen bu hacimler geldiği anda onu yapamazsınız, uyamazsınız o kurallara. Yani biz burada en uç noktaya kadar dayanabilecek havalimanı biziz. Çünkü en büyük havalimanı, en büyük terminal İstanbul'da. Ama diğer havalimanlarının baştan bunu söylemesi de normal. Çünkü fiziki olarak böyle bir kurallarla hedefledikleri yolcu hacimlerini içeride sirküle edemezler. Biz de şöyle düşünüyoruz. Evet, şu an itibariyle bir güven oluşturmamız gerekiyor. Konfor vermemiz gerekiyor. Onun için bu kuralları herkes uygulasın diyoruz. Ama yavaş yavaş insanların korona ile beraber normalleşme sürecinde ilerlediğini gördüğümüzde de bu kurallar da gevşeyecektir. Yani bu sosyal mesafe kuralları da belli ölçüde azaltacaktır. İşte 1,8 metre mesafeli otur değil, daha yakın oturabilirsiniz. Yeter ki işte maskenizi takın gibi faktörleri herkes operasyonlarına ekleyecektir. Ona da normal karşılıyorum söyledikleri yorumu Heathrow'un. Kim bu süreçten etkilenecek? Küçük havalimanları çok etkilenecek. Zayıf finansalları olan hava yollarına bağlı olarak işletilen havalimanları ciddi anlamda hacim kaybedecek. Çünkü talep olmazsa uçmazsınız. Bakın dünyada 60 binden fazla güzergah var. Yani ikili uçulan nokta var. Bunların %80'ine tek havayolu uçuyor. Şimdi tek havayolları başlarsa dökülmeye, o hatlara uçulmamaya başlanacak. İşte o noktada hub sisteminin de avantajı çıkıyor ortaya. Çünkü siz burada tek bir kaynaktan değil, yani tek bir şehirden değil, çok farklı kaynaklardan, yani farklı şehirlerden talebi toplayıp birleştirip uzun mesafe uçuyorsanız veya iki kısa mesafeyi bağlıyorsanız o zaman havayolu içinde bir avantaj sağlıyorsunuz. Ben onun için hub'ların daha da kuvvetlenerek bu süreçten çıkmasını da bekliyorum. Şimdi yolcu açısından avantajlı. Bir de tabii son dönemlerde kapandıkça sanal ticarete yöneldi. Evet. Dolayısıyla kargo gelişiyor. Evet. Kargo açısından İstanbul Havalimanı'nın önemine de bir değinelim dilerseniz. Şimdi Atatürk Havalimanı'nda biliyorsunuz, yani bu havalimanın yapılmasının bir sebeplerinden biri de önümüzdeki 5, 10, 20 yılda değil, 50 yılda, 100 yılda dünyanın ihtiyacı olan kargo trafiğine de bizim bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'nın ve diğer şirketlerimizin, Türk Hava Yolları'nın veya uluslararası hava yollarının hizmet edebileceği bir altyapı ve üst yapı oluşturmaktır. Biz burada 1,2 milyon metrekarelik bir destek bölgemiz var. Bu destek bölgenin tümü de kargo operasyonlarını desteklemek için ayrılmıştır. Bugün bu alanda biz 4 milyon ton kargo elleşleyebiliriz. Bizim bütün fazlarımız tamamlandığı zaman bu 5,5 milyon tona gelecek. Türkiye bugün ne kadar yapıyor? 1,4 milyon ton yapıyor. Yani önümüzdeki dönemde hacmimizi 3 katına çıkartabileceğimiz bir tesis hazır. Bu çok önemli bir kazanımdır. Bu büyük bir hedefe gitmek için önden yapılmış bir yatırımdır. Yani çünkü yatırım şöyle olmaz. Yatırım tam kapıya dayandığında hadi yatırım gelsin de başlasın. Böyle bir dünya yok. İşte biz bu havalimanı yaptık. 11 ay sonra sıfıra düştü hacim. Yani dünyadaki ekonomilerin en doğru anlarını yakalayarak yatırım kararı alınmaz. Yatırım kararı büyük uzun vadeli stratejiler, uzun vadeli büyüme trendine bakılıp bunun neresinde benim oyuna girmem gerektiğini hesaplarsınız ve orada yatırım yapar ve bitirirsiniz. Bakın bu korona krizi dünyada havacılık sektöründeki diğer havalimanlarındaki yatırımları ne kadar erteleyecek göreceksiniz. Ve o da Türkiye'nin hazır altyapısıyla, üst yapısıyla, yani İstanbul gibi, diğer havalimanları gibi çok ciddi avantaj sağlayacaktır. Yani kargo zaten bizim en önemli ikinci gelir kalemiz. Bakın bugün dün 100 tane uçak hareketi oldu, iniş kalkış. Bunun %60'ı kargo.
Ve şu an hala Atatürk Havalimanı'ndan kargo operasyonu yapılıyor. En azından orada da bizim buradaki kadar operasyon yapılmıştır diye düşünüyorum. Hatta daha bile fazlası yapılmış olabilir. Bu kriz ortamında hava yolları yolcu olmayınca kargoya yüklenmeye başladılar. Ve ciddi gelirlerinde de artış var. Yani birim ücretlerinde daha fazla almaya başladılar kargo uçaklarından. Ondan dolayı siz riskinizi dağıtmanız lazım iş modelinizde. Biz burada hem yolcuya hem kargoya hizmet edebilecek bir altyapı kurduğumuz için de bayrak taşıyıcımıza önemli bir fırsat. Diğer hava yollarına, diğer taşıyıcılara da, uluslararası taşıyıcılara da Türkiye'ye iyi bir tesis üzerinden girme şansını verdik. Ondan dolayı da önem veriyorum ben bu konuya. Peki, çok teşekkür ediyorum teşekkür ederim. değerlendirmeleriniz için. Bizi de ağırladınız. İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su Sayın Kadri Samsunlu konuğumuzdu.